yakından başlayalım. Yavaş yavaş hızlan abi de. Evet, bir başka gimbal inceleme videosuna daha hoş geldiniz gençler. Bugün Türkiye'de, en azından benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de eşi benzeri olmayan, şimdilik sadece bir tane olan bir gimbal inceleyeceğiz. Adı Sinopa Atom. First of all, for the guys who are watching this video from all over the world, guys, you don't need to leave this video here just because you don't understand the language. Because I'm gonna add English subtitles to this video, and I really believe this video will be helpful for you if you are planning to buy one or you already bought one and just need to learn the tips and tricks of this. So if you know English, I really recommend you to open English subtitles from the bottom right section and enjoy the video. Let's move on. Peki bu Sinopa Atom nedir, ne değildir? Bu arkadaşlar Sinopa firması, Indiegogo biliyorsunuzdur belki bazılarınız, isimli kitlesel fonlama sitesinde dediler böyle biz bir gimbal yapacağız. Siz bize fon sağlarsanız size daha ucuza vereceğiz. Yani kitlesel fonlamanın mantığı budur zaten. Dediler, benim de kafama yattı. Çok, çünkü fiyatına göre inanılmaz özellikleri olan bir gimbal. Şu anda kendimi zor tutuyorum. Şu anda özelliklerini böyle çat size anlatmamak için zor tutuyorum kendimi. Geçeceğiz ona. Tabi bu intro işinde sağ olsun Türkiye'ye gelene kadar çok acı çektirdi bana. Acı çektiren bu değildi tabi, bizim gümrüğümüzdü. O videolara geçelim, sonra buraya geri gelelim. Ne diyorsunuz? Geçelim abi. İşte bu. Çin'den Singapur üzerinden giderek 12 günde Türkiye'ye gelen Atom, Türkiye'de geçirdiği 20 günün ardından elime ulaşıyor. Tabii Çin'den Singapur'a, Singapur'dan da Türkiye'ye 12 günde gelen kargo Türkiye içerisinde 20 gün dolaşınca tabii Ankara'da da bir 2-3 gün takılır diye ben şimdi Çankaya PDM'e almaya gidiyorum onu. Belki Ankara PİM'de de olabilir, Çankaya PDM'de de olabilir. Arayıp sorup ona göre gidip alıp geleceğim. Sonunda alabildim paketi. Öncelikle normalden daha fazla gümrük vergisi kitlemiş güzel devletimiz. Memur abime veya ablama buradan saygılarımı gönderiyorum. Kargo ücretini, kargo da pahalı anasını satayım. 20 dolar kargonun vergisini de kitlemiş normal verginin üzerine. Devletin bana bir 20-25 lira falan borcu var. Paketi de hadi yine şey olsa okey, tamam. Paketin ağzına sıçılmış. Burada durdurmak istiyorum şimdi izninizle. Çünkü çok trajikomik bir olay var. Eğer doğru yerde durdurabilirsem. Türkiye'ye girdikten sonra... Evet. Türkiye'ye girdikten sonra birileri PTT'den açmışlar. Bu nedir? Tamam, okey. Falçatalamışlar paketi. Bu UKİM muhabbeti belki internetten biliyorsunuzdur. Bakmış adam, hayırdır bu ne la diye PTT koli bandıyla tekrardan kapatmış paketi. Sonra gümrüğe gelmiş. Gümrükçü abi de zaten asıl onun işi, doğal olarak bu neydir la diye açmış. Bakmış. Sonra tekrar gümrük koli bandıyla bantlamış. Ve son olarak onların amacı neydi onu bilmiyorum ama bir kez daha PTT açmış. Toplamda paketi 3 kere açıp koli bantlamışlar. Durum bu, devam edelim. Şöyle göstereyim. Ama Allah'tan şeye bir şey olmamış. Kutuya bir şey olmamış. Mükemmel. Ve yanında bir de şey göndermişler. Başka da bir şey yok zaten. Küçük bir tripod göndermişler. Ne denir, götünün üstüne böyle koyabilmek için büyük ihtimalle. Güzel. Bunlara bakacağız. Durum böyle. Hadi geçelim bizimkilerin yanına, bir açalım bakalım. Ben de çok merak ettim. Evet, bir kutularımızı açalım bakalım şimdi ne olacak. Öncelikle yanında hediye olarak bir tane minik tripod vermişler. Gel abi şöyle. Küçük ama büyük ihtimalle en azından dik durması için, masaya ve vesaire bir yere koymak için güzel, mantıklı. Burada dış kutusunda arka tarafında, gel abi yine, özelliklerinden bahsediyor. Kablosuz şarj, katlanma, bir sürü fonksiyon falan filan şeklinde ve yine
Aynı şekilde burada da nasıl açacağınızdan bahsetmişler gimbal'ı. Çünkü katlanabilir. Sanırsam ilk gimbal. Bir ilk bıçak darbemizi vuralım bakalım. Okey. Wow. Yalnız harbiden sorun bu. Beni almana gerek yok. Burada bir kilit var sanırsam. Şuradan bastırıyoruz. Açıyoruz. Bu kısmı da aynı şekilde kilidinden kurtarıyoruz. Burası da ya özelliği çok iyi yalnız. Hani bu kullandıktan sonra katla yoluna bak muhabbeti. Şu kısım da şuraya giriyor zaten. Sokamadım tabi. Şuraya giriyor. Diğer gimbal'lardan ayıran özelliği büyük ihtimalle. Yalnız bunu tam kitleyemedim, şu kolu büyük. Şimdi kitlendi. Şu anda hani hiçbir şekilde şunu da kitlersek tabi hasar almasına ihtimal vermiyor. O yüzden sanırsam devam edelim. Bir hard case göndermemişler. Yani Xeon Smooth Q için mesela şunun gibi bir hard case göndermemişler. Evet, yanında güzel bir taşıma bezi diyelim gönderiyorlar. En azından çiziklerden vesaire korur büyük ihtimalle bu. Ardından burada nelerimiz var? Hemen bakıyoruz. Bir tane garanti kartı göndermişler. Tabi garantiye Çin'e nereye gönderiyorsun sen bunu? Orası ayrı. Snopa Atom'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz demişler. Ve Indiegogo'dan ilk destekleyenlerden olduğumuz için bize bir teşekkür mektubu göndermişler. İşte bu gimbal'ın en güzel özelliklerinden biri, şimdi şöyle göstereceğim, olan kabloları göndermişler. Bu normal şarj kablosu. Gimbal'ın şarj için USB Type-C kullanması ayrı bir güzellik. Ve bunlara inceleme videosunda değineceğiz şimdi. Bunların ne olduğuna inceleme videosunda değineceğiz. İzninizle şimdi bir telefon takıp hemen kısaca bir deneyelim. Şimdi telefonumuzu taktık. Açmadan önce hani tuş fonksiyonali... bu dönüyor mu? Yok, bu dönme şey değil sanırsam. Hani boş bir işlevi yok ama joystick olarak. Ve şurada bir gribi var. Bunlara yine değineceğiz. Yukarı aşağı bir fonksiyon tuşu, mod tuşu, bir fonksiyon tuşu daha, bir fonksiyon tuşu daha, tetik şeklinde bir fonksiyon tuşu daha. Şu kısımlara değineceğiz yine inceleme kısmında. Bak, şu an bir şey çok sinirimi bozdu benim mesela. Type-C girişine bakar mısın? Ne kadar sinir bozucu ya. Burayla alakalı hemen bir güncelleme yapayım. Şu anda ilk kabloyu taktıktan sonra çatırt dedi ve yerine oturdu galiba. Anakart tamamen kaymıştı büyük ihtimalle. Tek elle odaklamak da zor ama şu anda bir problem yok yani. O çıt dedikten sonra oturdu yerine. Devam edelim. Gözüküyor değil mi? Evet. Çok sinir bozucu. Neyse efendim, açma tuşunun şu olduğunu düşünüyorum. Üzerinde bir yani genel evrensel bir açma şeyi var. Bakalım açılacak mı? Vay. Açıldı. Ve bir kapatıyorum tekrardan. Açılması çok kısa sürüyor ve zınk diye geliyor. Tekrar gösteriyorum. Oldukça hızlı biçimde. Diğer gimbal'lardan ayıran en güzel özelliklerinden bir tanesi şu özellik. Bakalım olacak mı? Oldu. Gördüğünüz gibi diğer gimbal'larda telefonu çıkarıp alt kısmını çevirip tekrar takmanız gerekiyor. Ama bunda tek bir tuşla yatay ve dikey mod arasında geçirebiliyorsunuz. Peki mod nasıl değişiyor bilemiyorum. Bu tetiği kullanacağım şimdi. Bir kere bastım. Hiçbir şey olmadı. Tamamen takip modunda. Basılı tutarsam DJI Osmo Mobile 1 gibi kilit moduna giriyor. Bunları daha sonra inceleyeceğiz. Peki şöyle yaparsam mesela buradan devam ediyor takip moduna. Güzel. Bunların hepsini inceleme kısmında inceleyeceğiz. Kutu içeriği de bu kadardı zaten. Geçelim incelemeye. Artık boşumuza doyduysak şimdi bu cihaz hakkında ciddi düşünecekler olacağından ciddi açmaya geçelim. Siz şöyle gelin abi. Geldiniz mi? Siz bu videoyu durdurup bakarsınız eğer bazı yerleri incelemek isterseniz. Ama kutusu gerçekten şık. Şu şekilde açılıyor. Ya ben bilemedim, ciddi anlamda şık bir kutu yapmışlar. Tabii şu tarafta sarı ışık var. Bu kutu biraz turuncumsu ama burada kırmızı gibi geliyor. Ardından bu şekilde açılıyor.
Gimbal'ımıza bu şekilde ulaşabiliyoruz. Birazdan sayacağım tabi özelliklerini. Bu parçayı alıyoruz. Zaten bahsetmiştik. Kılıfı var. Hatta şeyde de göstermiştik. Bir adet, yine söylüyorum, biz bunu Çin'e nasıl göndereceğiz, ama işte garanti kartı var. Bu sona kalsın. Birazdan anlatacağım özelliklerde kullanmak için Type-C'den Type-C'ye kablo, 3.5 mm'den 3.5 mm'ye jack ses kablosu ve Type-C'den iPhone Lightning portuna veya artık Lightning'den Type-C'ye mi olarak algılarsanız siz, bilemiyorum. Ve son olarak USB-A tipinden Type-C'ye bir şarj kablosu geliyor. Ve son olarak şöyle güzel bir Atom'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sinop Atom'u güzel bir sizin için tecrübe olması dileğiyle şeklinde bir not göndermişler. Burada ben durdurur size çeviririm büyük ihtimalle. Öncelikle dandik mikrofonun ve dip gürültüsünün kusuruna bakmayın. Diyorlar ki, sevgili sponsorumuz, bize olan desteğiniz ve güveninizden dolayı size çok teşekkür ederiz. Günlük video, tatil kaydı, canlı yayın veya ne bokumsa fark etmez, Atom telefon çekimlerinizde hep iyi bir yoldaşınız olacak ve değerli her anınızı her zaman ve her yerde kaydetmenizi sağlayacak. Atom oldukça zengin kontrollere ve fonksiyonlara sahip. Ondan tamamıyla faydalanabilmek için kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzuna bakın veya bizim resmi öğretici videolarımızı izleyin. Kullanırken herhangi bir problemle karşılaşırsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size de en kısa zamanda yardımcı olacağız falan filan. Bir de demişler, size mutlu yıllar diliyoruz şimdiden demişler. En çok mutlu eden oydu çünkü kampanyaya göre Atom'un zaten yılbaşından biraz önce ulaşması gerekiyordu. Durum böyle. Çevirmiş miyim? Çevirmemiş de olabilirim. Devam edelim şimdi. Abi o kadar çok özelliği var ki hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Ben en iyisi şuradan bir kopya çekeyim şimdi. Öncelikle en temel özelliği zaten abi bunun katlanması. Hani bu türünün tek örneği bir gimbal. Bu tarafa gelin abi. Şöyle bakın. Bu türünün tek örneği, dediğim gibi şimdilik en azından. Bu şekilde katladığınızda bunu hani çantaya atıp götürün. Çok saçma ama hard case'e falan gerek yok. Buradan basarak tekrar buraya gelin. Burada bir push şeklinde düğme var. Oraya basıp açıyoruz. Burası kilitli yine. Şuradan kilitten kurtarıyoruz. Motorlar zarar görmesin diye büyük ihtimal. Burada da bir kilit var. Onu da hay bildirimini. Devam edelim. Onu da kurtarıyoruz ve şu anda gimbal açık hale geldi. Bu gimbal'ı diğerlerinden ayıran özelliklere gelirsek, iyiden kötüye doğru, daha doğrusu mükemmelden iyiye mi doğru sayayım, iyiden mükemmele doğru mu bilemedim. Belli bir sıra olmadan sayalım. DJI Osmo Mobile 2'deki ve Xeon Smooth Q, Smooth 4, Osmo Mobile 1'de yok sadece. Yani çoğu telefon gimbal'ındaki gibi altında 1/4 inç tripod girişi var. En buna özel, hani böyle exclusive diyoruz ya, bu gimbal'a özel özellikleri en sona ayırmaya çalışacağım. Taşıyabildiği ağırlık gerçekten muazzam. 310 gram. 310 gram, yanlış duymadınız, yük taşıyabiliyor. Ve bu arkadaş Xeon Smooth Q var ya, bu benim Note 9 telefonu taşımakta zorlanırken bu bana mısın demiyor çünkü geri 100 gramlık daha bir boşluk kalıyor. Bunu da şimdi resmini koyarım. Telefona lens gibi eklemeler yapabilmenizi sağlıyor. Bunun yanında şuraya küçük bir ne denir? Ne deniyor lan onlara? Bu bileğe takıyorsun, boynuna takıyorsun falan ya, bu ipleri takabilmek için bir yer eklemişler. Şunu çok beğendim. Şarj girişi Type-C. Artık Type-C şarj girişi olan çok gimbal bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ben. Belki yoktur. Fonksiyon tuşlarının çokluğu gerçek anlamda ibretlik. Burada bir slider var. Burada yine bir mod tuşu var. Burası açma tuşu. Bir joystick burada var. Burada bir mod seçme tuşu. Burada da kaydı veya fotoğraf kaydı başlatma, fotoğrafı çekme tuşu var. Tabii ince düşündükleri yerler de var. Telefonu buraya takarken şu kısmı tutabilmemiz için şöyle yapmışlar. Oyuk yapmışlar ve aynı zamanda telefonu koyduğumuzda tuşlara basılmasın diye buraya küçük oyuklar yapmışlar gördüğünüz gibi. Bütün bunlara ek olarak
en mükemmel özellikleri. Ben başka gimbal'larda galiba kablosuz olayını birazdan anlatacağım. Görmüştüm, bir gimbal'da rastlamıştım. Ama eşini benzerini görmediğimiz diyebilirim özelliği. Size canlı olarak da göstermek isterim. Kablosuz şarj var. Gerçekten kablosuz şarj var. Ve bunun yanında yok ben kablolu kullanacağım derseniz, karşılaştırmada yine göstereceğim size. Neden burada olması çok iyi. Hem sesi aktarabiliyorsunuz. Yani telefondan bunu telefona takıyorsunuz. Diğer ucu buraya takıyorsunuz. Ve ardından bağlayacağınız yaka mikrofonunu veya kaliteli bir mikrofonu buraya takıyorsunuz. Haliyle bu herhangi bir kol üzerinden geçmediği için kablo denge problemi yaratmıyor. Ve yine aynı şekilde 3,5 mm'lik kabloyu da buraya taktığınızda telefonun jack girişi buraya iletilmiş gibi oluyor ve bu durumda bu size ne fayda sağlıyor? Örneğin şöyle bir yaka mikrofonunu buraya taktığınızda telefonu durmadan sallandırıp denge problemi yaşatmamış oluyor. İnanılmaz güzel bir özellik bence bu. İki ucu Type-C olan kablomuzu buraya taktığımızda telefonu direkt olarak gimbal'dan şarj edebiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi birazcık denge sağ tarafa kaydı. Tek yapmamız gereken telefonu itmek. Diğer gimbal'larda bildiğiniz gibi burada dayandığı yer olduğu için bu çok zor oluyor. Bir düzelteyim hemen. Yeteri kadar dengede. Şu anda açıyorum ve gördüğünüz gibi telefondan şarj olma sesi geldi. Burada ve bildirimde de görebileceğiniz üzere şu anda şarj oluyor telefon. Bu aleti diğer gimbal'larından ayıran benim de mükemmel özelliklerinden biri diye atfettiğim olaylardan birisi de bu tuşa, arka tuşa ve bu mod tuşuna tek basma ve basılı tutma olarak ikişerden 4 komut atayabilmenizde. Mesela arka tuşa basılı tuttuğumda ön tanımlı olarak kablosuz şarj başladı. Şu anda telefon kablosuz şarj oluyor. Tekrar basılı tuttuğumda kablosuz şarj kapandı. Mesela basma durumunda da şu anda farklı modlar arasında geçiş yapıyor. Şu an spor modunda beni daha hızlı takip ediyor. Tekrar bastığımda normal efendi adam moduna geçti. Peki mod tuşuna bir kere bastığımızda az önce dikeye almıştı. Basılı tutarsak ne oluyor? Xeon Smooth Q'da 3 kere mod tuşuna basmayla gerçekleşen Osmo Mobile 2'de de böyle bir şeyin olmadığı selfie moduna 180 derece kafasını çeviriyor, geçiyor. Selfie moduna geçiyor diyelim. Burada bir yakınlaştırma, bir slider şeklinde tuş var. Bunu yakınlaştırma, uzaklaştırma, şöyle göstereyim. Şu anda fokus moduna ayarlı. Bunu da yine ayarlardan kaydırmalı tuşun ne işe yarayacağını seçebiliyorsunuz. Fokusu ayarlamaya veya zoom ayarlamaya yarıyor. Fokus için buraya bir örnek koyabilirim belki. Zoom'u şimdi deneyelim. Zoom'da tabi lanet olası tabi gimbal üreticilerinin geliştiricilerine yine söveceğim. iOS'ta büyük ihtimalle daha iyidir. Yine hiç sallamamışlar. Telefon Galaxy S9 olmasına rağmen yakınlaştırma, uzaklaştırmada belli bir takılma var yani. Yine aynı şekilde diğer modlara buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Bu tuşa bastım ve menü açıldı. Buradan video ve foto şeklinde sağ sol yapıp videoda da örneğin timelapse, motion timelapse, obje takibi, yüz takibi, ya ağır çekim, fotoğrafta da light paint ne işe yarıyor bilmiyorum. Light fill, night shot, panorama, sudoku dediği de 3'e 3 geniş panorama çekiyor şeklinde modları var. Ve son tuşumuzda video modundaysa videoyu başlatıyor, resim modundaysa resim çekmemize olanak sağlıyor. Bir basalım. Şu anda resim modundaymış. Video moduna geçelim. Videoyu başlattığınızda yukarıda sesin gösterilmesi gerçekten iyi bence. Evet, gördüğünüz gibi şu anda muttayız. Burayı da göstermiş olayım ve gürültülü bir ortamdayız. Yan tarafımızdan arabalar geçiyor. Özellikle motorlar çok ses çıkarıyor. Ben yavaşça sizden uzaklaşacağım şu anda ve ortalık çok sessizleşti ya. Ben uzaklaştıkça büyük ihtimalle sesimi duyamamaya başlayacaksınız. Bu ve gürültü
gürültüden dolayı tabi duyamıyorsunuz. Bir de mikrofonluya geçelim ve asıl öyle anlatayım size olayları. Ve şimdi size videonun içerisinde bahsettiğim gibi gimbal'ı etkilemeyecek şekilde direkt gimbal üzerinden yaka mikrofon taktık ve gördüğünüz gibi birazdan arabalar geçmesine rağmen burada herhangi bir gürültü olmayacak. Bir gimbal'da bir özelliğin olması inanılmaz güzel bir özellik. Çünkü diğer gimbal'larda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Görüntüyü gimbal'la alıyorsunuz ve sesinizi ekstra olarak bir telefona örneğin ya bir ses alma aygıtına veya telefona işte TRRS yaka mikrofonu takıp almanız gerekiyor. Daha sonra posta bunları birleştirmeniz gerekiyor ama artık burada böyle bir problem olmuyor. Devam edelim. Arabalara giriyoruz, tamam mı? Stabilite konusunda az çok kafanızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. Evet, doğru katılıyorum. Diğer gimbal'larda zaten Uzion Smooth Q'nun ve Osmo Mobile 2'nin de zaten stabilitesi bu şekilde. Ama tabii Osmo Mobile 2 şu muhabbeti yapamıyor. Biraz da size şöyle herkes göstereyim yürüyerek. Güneşe karşı olduğumuz için gerçi şey yapıyor. Ters ışık yapıyor. Arka tarafı izleteyim bunlara. Şu anda yürüyorum normal bir şekilde. Yani hafiften ninja walk diyebileceğimiz derecede sarsmadan yürüyorum. Şöyle mesela koşarsam durum bu şekilde olacak. Onda zaten hani Osmo Mobile 1 için Z-Axis stabilizatör eklentisi var ama zaten mobil gimbal'larda adım hareketini engellemek için pek de bir düzenek yok. Ninja walk yapacaksınız yani her halükarda. Evet, şimdi Kayseri'de Pastırmacılar Pastırmacılar Parkı'ymış burası. Buradayız ve genel olarak stabilitesini göstereceğim bu gimbal'ın. Gel baba. Aynı stabiliteyi şehirde de zaten diğer gimbal'lar için de düşünebilirsiniz. Dediğim gibi artık çoğu gimbal stabilite anlamında birbirinin neredeyse aynısı. Elinden gelenin demeyeyim en iyisini yapıyor zaten çoğu mobil gimbal. Evet.